Merhabalar arkadaşlar. Şöyle tutuvereyim bu kamerayı. Bugün değişik bir fantezinin peşindeyiz. Bugün motoru yıkayacağız. Zincir yağlayacağız. Manisa'ya geldim arkadaşların yanına. Toplu halde motor yıkaması yapacağız. Bu sanırım yani bu işe yeni başladığım için bilmiyorum. Motorcuların birlikte yaptığı etkinlikler motorla gezmek, motoru yıkamak, ondan sonra motorla gezmek, zincir yağlamak, motoru yıkamak şeklinde sanırım. Gerçekten çocuklar çok meraklılar motor konusunda. Onu bir saat yıkıyorlar motor. Ben bunun üstüne bir saat neresini yıkadıklarını bilmiyorum. Ben şimdi bir su tutacağım, bir köpük tutacağım. Zincirimi şöyle temizleyip eğer bulabilirsem müsait bir üstüne yeniden şu yapışkan olan, biliyorsunuz geçen konuşmuştuk. Ben bir videoda anlatmıştım. Yağın elimde kalan son bölümünü de üzerine sıkıp biraz da onu kullandıktan sonra normal sıvı güvese dönmek üzere onu bırakacak olan kişiyim. Benim öyle yıkamada çok fazla uzun bir işim yok. Şu anda geldiğimiz istasyon Mospet 2 Manisa Sanayi Bölgesi'nin içerisindeki 2 tane benzin istasyonu, 2 tane akaryakıt istasyonu. Benzin istasyonu diyoruz biz yaşlar, kusura bakmayın bari. Akaryakıt istasyonundan bir tanesi burası. Şimdi burada çok güzel yıkama üniteleri var. Yıkama ünitelerinde motorumuzu yıkayalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle göstereyim motorumu da size aslında. Epey bir kirlendi şuraları falan. Geçen şeye gitmiştim, Urla tarafına gitmiştim. Hatırlarsınız Urla'da buraları aşağı bir yerler çamurluğun altı. Tabii her tarafta biraz toz. Bana göre çok kir değil ama Batu'ya göre leş halde içerisi. Bakalım bir temizleyelim, neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, şu gördüğünüz manyak kafileyle şimdi su satın almaya gidiyoruz. Benzine parayı yetirdik, bir de su lazım. Bir de suya parayı. Şimdi köpük ve su alacağız. Markete geldik. İçmeye de bir şey alalım. Şimdi suları aldık, kendimize de birer içecek bir şey aldık. Toplu motor yıkama festivali yapıyoruz bu sefer. Geçen Dacia motor festivaline gittik, şimdi yıkama festivali. Şöyle usul gidelim. Şu şekilde bir tır yanaşan yere 4 motor yanaştık. Bu arada bizim topluluğun montu da bu şekilde yapılmış durumda. İbo onları tedarik etmiş. Şöyle geçiyoruz. Batu'nun kirli diye yıkadığı motoru ben temiz diye üstünü örterim. Ama Batu şimdi onu dikkatlice yıkıyor tabii. Batu'nun motoru gibi, el içinde giyilen terlik gibi. Benim motor ayakkabı tadında. Bu şekilde makineler. İbrahim'in yeni makinesi. İbrahim makineye güzel bir şey bağladı. Güzel oldu. Güzel bir elden geçti. Milli serveti koruduk İbo sayesinde. Ben şimdi Batu'nun rehberliğinde su tutacağım. Böyle. MIP Rider toplu motor yıkama etkinliğinden görüntüler size paylaşıyorum. Al şekerim. Batu'nun sesi barı. Dikkatinizi çekmek isterim. Burada özel bir detay var. Arkadaki alete hiç zarar verilmeden ona göre çalışıldı. Yelekler de gelmiş. Yeleklerle de efsane görünüyor tabi. Böyle. Hava da güzel bugün. Ne sıcak ne soğuk. MIT Riders. Sevgili arkadaşlar, Asperox diye bir şey Batu sıktı jantlara. Ben geçen bezle silmiştim. İyice de silmiştim ama şu anda 5 ton açıldı rengi. Yani sarıdan hafif turuncuya dönmüştü. Şu çok özenerek kurduğu bir setup bu. Elindeki alet şarjlı. Kimyasalını o kadar uğraştık, bulduk. Bu köpüğün peki buralardaki default köpükten farkı ne Batu? pH nötr bu. Ney? pH nötr. He, zarar vermesin diye. Aynen. Buradaki köpükler pH nötr değil mi? Değil. Kostik vardı bunlarda. Ha, azıcık da temizlesin diye. Buradan da bunu öğrendik. Kimin malzemelerini kullanıyorsun sen? Ha? Malzemelerin üreticisi kim senin? Vallahi öyle internetten toplama ya. Ha. Aslında. Özel bir
şunun bunun markası diye değil mi? Ya Koptimil falan kullanıyorum. Normalde peki senin bu köpüklerin olmadığında ben kendi başıma buraya geldiğimde ki bir hafta gelip siz gelmeden kendi başıma bir yıkayayım bunu, biraz onun deneyimini de dinleyin. O zaman nasıl yıkıyorsun motoru Batu? Normal önden bir su, bir köpük, bir daha su şeklinde mi? Evet, ilk su atıyoruz genelde. Çünkü çamurdan kaynaklı direkt köpük atıp üstüne yaparsam ki üstler çok çamurlu değil diye bir su daha atmadım ama bu sefer çizdiriyorsun abi. Peki su, köpük, su sırasında köpükleyince bezle siliyor mu bir daha? Evet. Yani normalde yıkama şöyle oluyor. İlk başta su atarsın, ondan sonra köpük atarsın, ondan sonra yani hiç fırça vurmazsın o anda. Bu köpüğü komple aşağı indirdikten sonra çift kova tekniğiyle yıkarsın ama o biraz Ramazan al oradan eline fırça şeyini. Orada bak. Burada bir temizlik çantası var. Tamam İbrahim abi o zaman sen tak elini. Hadi yavrucuğum. Kola içecektik. Ha? Kola. O köpükledik makineleri. Hadi yavrum. Hadi. Benim motor haricinde sürebilirsin. Benim motoruma sürme abi. Benim motoruma süreyim. Evet. Yani yapabildiğiniz kadarını onunla gel. Bak İbo'nun eline böyle bir eldiven verdi Batu. Geri bir an önce köpük yap sen de. Yap. Peki o şeyle grenajdı, plastikli her yere sürüyorsun aynı şeyi o zaman. Evet. Yıkarken Jant hariç. yukarıdan Jant aşağı, hariç. arabada sen öğrettiydin bana, yukarıdan aşağı yıkanır diye. Bunda da öyle bir şey var mı? Abi jant dışındaki her şeyi onu sürüyor ama jantlar değil. Ben anladım, makineyi böyle eliyle sevmek için o. Evet. Canım Seviyoruz. Canım peki. Kamerayı kapattıktan sonra söyleyeceğim. ama PCX Jandır bu. Evet, söyleyeceğim candır. Fabrikası açılıyor herhalde bunun. Çedini falan almışlar. Oğlum benim köpük çok iyi kokuyor lan. Şimdi Batu eline bir başka donanım aldı. 3 santimlik bir fırça gördüğüm kadarıyla bir elinde var. Geçen gün Şirince'de benim makinenin 2014-15 modelini gördüm. Fotoğrafını paylaştım, gördünüz mü? Evet. Abi silindirler paralel değil. V. Şu köpük şeyini versene. Diğer köpük fişini. Fişler nerede? İşte öyle yıkama işi aslında özeniyorsan, ki motorcuların çoğu motorunu çok sevdiği için çok özeniyorlar. Motor sürüşü kadar eğlenceli onlar için. Abi 2 saat motor mu yıkanır? 2 saat yıkıyor, 2,5 saat yıkıyorlar. Yani yok böyle bir şey. Yani benim çok anlayabileceğim bir şey değil ama bir terapi gibi gördüğüm kadarıyla. Bir çeşit terapi. Motorları birlikte yıkamanın bir faydasını gördük. Normalde bir motora 2 su anca yeterken bir suyla 2 motor yıkadığı için Batu daha efektif oluyor. Ama tabi böyle olunca da bütün yıkamayı Batu yapmış oldu. Herkes kendi şeyini alsaydı suyunu böyle olmazdı. Evet. Batu'ya buradan kocaman bir teşekkür, bir öpücük gönderiyoruz. Makineler ışıldadı yalnız. Ya A25 bile kendine geldi ben. Ya o R25'i biz bu çocuğu bu hevesten kurtarıp bir yol motoruna geçirmeliyiz. Bence de bu çocuğa bir el Ramazan. Şu süngerini bir de Asperox getirsene ya. Asperox'a senin sünger. Ramazan'a bir
yol motoru edinmeliyiz. Enduro almalıyız abi Ramazan'a. Yeter gari bu kadar bu şeyde bu ortamlarda dolaştı. Tamam yeter. İşi bitti. Batu şimdi en son cila atıyor bu makinelerin üzerine. Şöyle göstereyim. Ama mesela şu yıkamalarda bence hava da ücretli satılmalı. Var zaten. Havayı ücretli satıyorlar mı orada? Orada hava Yok o değil. Yıkadığın yerde olacak. Ucu da senin bu 3 santimlik fırça var ya. Onun gibi geniş bir alana üfleyecek böyle. Evet. Tutup böyle 3 santim bir alanı. Yapacağım. Mesela buradaki şu dingin imkan bizim İzmir'de yok ki bu. İzmir'de çünkü yıkama yerleri hep çok kalabalık bizim. Burası bak sakin. Şimdi lastikler hava Bir su daha koyuyorsun üstüne. Duruluyorsun. Bitti. Evet sevgili arkadaşlar. Çekebildim mi bilmiyorum. Elimle biraz şey çektim sizin için. Bugün motor yıkadık. Çocuklarla. Bulut geldi. Biraz da akşam erken etti. Şimdi artık usulsüz eve gitme zamanı geldi. Güzel bir etkinlik oldu. Motor yıkama konusunda Batu biraz bir şeyler anlattı bize sağ olsun. Pek çok kişi için çok doğal bir şey olabilir ama ben motor işine daha başlayalı bir seneyi olmadığı için yılbaşında olacak kısmetse. Motor nasıl yıkanır, neye dikkat edilir oralarla ilgili çok bilgim yok. Bazı kimyasallar kullanıyorlar. Çünkü motorumuzda yağ olan yerler var biliyorsunuz. Yağa karşı kullanılan özellikle jantlardaki yağı atmak için. Zincirli makinalarda böyle bir olay var. İşte grenajlara zarar vermeyecek kimyasallarla işte pH'i 0 bir köpükle bugün yıkadık mesela. Yıkama yerlerindeki köpüğün içerisinde biraz pH değeri sanırım yüksek köpük veriyorlar. Biraz daha araçların üzerindeki kiri söksün diye. Bu arada kaskımın rüzgar kesicisi geldi. Yazlık modda çene altında rüzgar kesicisi yoktu. Sağ olsun Enduro Market'teki arkadaşlar bir şekilde buldular onu. Yurt dışından getirtmek zorunda kalmadım. Çünkü oradan getirsem epey pahalıya mal olacaktı bu iş. Motorun bakımı, temizliği konusu olsun bugünkü konumuz. Motorun bizim sürücü olarak yapabileceğimiz yegane bakımı lastik basınçlarının düzgün tutulması, zincirinin yağsız bırakılmaması, yani şekilli şükürlü makineler bunlar. Temiz tutulması boyutunda sadece. Bunun dışındaki mekaniklerle zaten son kullanıcı olarak biz pek bir fonksiyonumuz yok. Normalde uzun süreli otoparka koyuyorum ben motorumu. Otoparkta toz oluyor. Toz olmaması için toz örtüleri var. Ben bu makineye göre bir tane almadım, örtmedim. Onun için çok toz oluyor.
Özellikle park ettiğimiz yerde kediler motorlarımızı çok seviyor biliyorsunuz. Mesela demin fark ettik, Batu'nun selesini kedi tırnaklarını bile elemek için kullanmış. Öyle de bir handikap var. Yine son kullanıcı olarak ona karşı bir tedbir alınabilir. Eğer şahsi özel otoparkınızda durmuyorsa motorunuz. Kulak tıkaçlarımı takmadım. Onun için şu anda biraz rüzgar sesi alıyorum. Mikrofonu bu ne kadar yansıyacak göreceğiz. Şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Manisa-İzmir arasındaki karayolunda gidiyorum şu anda. Burayı videolarımda sık sık görüyorsunuzdur. Manisa'da çalışıyorum, İzmir'de yaşıyorum ben. Kavşağımız var. Kavşağa girerken biraz kontrollü giriyoruz. Neden frenledi o abi? Oo, çok güzel bir Ford var. Dörtleri yanan bir araç gidiyor. Neden? Burada 60 kilometreyi kontrol eden radar artık çalışmaya başlamış. Aklınızda olsun. Tünel çıkışında bir 60 kilometre hız sınırlaması var burada.
Deminden işte 1-2 saat önce Manisa yönüne giderken bu yeni nesil radar aşağıdaydı. Şimdi bu motosiklet sürücüleri için aslında şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle 5 ila 10 yıl arası bir zaman zarfında trafikte aktif araç kullanmış olması gerekiyor motosikletin üstüne çıkacak kişinin. Yani insanların kullandığı araçların karayollarında ne şekilde davranışlar sergileyebildiğine ilişkin deneyimi bir arabada edinmek çok daha avantajlı. Şeyi görüyorum, genç çocuklar, ailelerin çocukları motosiklet heveslisi oluyorlar ister istemez. Çünkü kanı kaynıyor herkesin. Bence çocuklara önce araç ehliyeti aldırılmalı. Araçta bir deneyim edinmeliler. Kent içinde özellikle bolca araç kullanmalılar. Çünkü kent içi trafiğiyle şehirler arası trafik birbirinden bambaşka iki konsept. Ardından motosiklet için bir temel beceri eğitimi ve arkasından motosiklet ehliyeti almalılar. Böylelikle trafiğin içerisindeki anomalilerden sakınmak için en azından bir yol okuma, ileriye doğru bakabilme becerisini bir arabada öğrenmiş olduklarında tehlikelerden daha fazla sakınabilirler diye düşünüyorum. Elbette ki yaşları itibariyle işte teker yapma, bilmem ne yapma, işte yanlama vesaire gibi şey onun önüne geçilemez. O adrenalin ihtiyacının ama bunun dışında normal motor kullanırken en azından trafikteki bazı durumlardan dolayı başına bir iş gelmesinin önüne büyük miktarda geçilir. Zaten motosiklet kullanmaya başlayınca araç sürüşü de kendiliğinden daha fazla gelişecek bu insanların. Böylelikle daha iyi sürücüler olacak. Yollarda araçları kullanan. Böyle bir düşüncem var açıkçası. Onu da nereden çıkarıyorum? Ben mesela motosiklet hiç kullanmadım ama tır şoförlüğü yaptım, araba sürücülüğü yaptım. Bu bana ne getiriyor? Motosiklet sürme becerisi konusunda hiçbir şey getirmiyor. Ama yolu okurken, yani yolu okumakla sistemle ilgili aldığımız eğitimden sonra geçmişten getirdiğim o yol seyir sefer farkındalığı burada işime yarıyor diye düşünüyorum. Çocukların da işine yarayacaktır. Benzinlik çıkışı. Analitik bakın oradan gri araba hareket etti. Benzinin çıkışına doğru geliyor. Geliyor. Direkt çıkacak o zaten. Arkasından bir gri araç daha geliyor. Ondan önce varabilir miyiz? Vardık. Şimdi birazdan İzmir içerisinde yeniden trafiğe gireceğiz.
Şu anda sıcaklık 20 derece. Tuhaf bir şekilde yazlık eldivenlerim hala iş yapıyor. Ellerimde bir serinlik var ama bu üşüme değil. Yerdeki beyazlığı fark etmişsinizdir. Renk değişimlerine tepki vermemiz lazım. Bakın şurada yolun sağındaki renk değişimini de görüyorsunuz. Yol okumanın gördüğüm kadarıyla 3 temel fonksiyonu var. Bir, yolda hareket eden diğer sürücüleri okumak. 2, yolun ilerideki sağa sola yukarı aşağı gidişini takip etmek. Bir de yol kaplamasını takip etmek. Çünkü sürüş planlamamızı belirleyen bu 3 ana faktör var. Bizim buralara sonbahar sanki daha yeni geliyor. Sıcaklığı düştü ama özellikle bitki örtüsünün renk değişikliği açısından baktığımızda sonbahar yeni geliyor gibi. Güzel, sağa ayıran yerde bir trafik yok. Bazen orası tedirgin ediyor beni. Çünkü en soldan giden araçlar, sinyalci diye tabir edilen arkadaşlar geliyor. Şuradan da katılıyorlar. Şeridinde gidemeyen bir abi var. Onu salalım, o gitsin. Çünkü ucu ucuna gidiyor. Ya onu geçip
fark edecek şekilde gitmek lazım ki önümüzdeki trafikten dolayı bu mümkün olmayacak. Neyse, akıcı trafik. Stop lambaları görünüyor ama gidiyorlar. Durmayan trafiği seviyoruz. Umarım ileriye doğru da öyledir. İleride bir araç arızalanmış. Ondan dolayı gidilemiyor. Gördüğüm kadarıyla. Yoksa yolda bir şey yok. Yeter ki böyle aksın trafik, hiç sıkıntı yok. Burası hafta içi, özellikle ben cuma akşamları iş yerinden dönüyorum bazen. Ta yukarıdan görüyorsunuzdur, geriden duran trafiğe giriyorum. Yani durkal trafik, motorla gitmek için en zor trafik bence. Stop lambası neden yandı? Yok, açık yol. Çünkü durkal trafikte duruyorsun netice itibariyle, siz de duruyorsunuz. Dur, ayağını koy, tekrar yavaşça hareket et, gitsin gidemesin. Sürekli bir belirsizlik hali motosiklette çok sevdiğim bir şey değil. Ama bir taraftan da şunu sağlıyor, durkal trafikte mecburen filtreleme yapıyorsunuz. Filtreleme yaparken de sınırsız sayıda durkal yaptığınız için debriyaj beceriniz gelişiyor. Motorun o ilk hareketiyle ilgili tepkilerine alışıyorsunuz. Benim gibi yeni başlamışlar için de acayip bir egzersiz. Ama aman dikkat, aradan gideyim, filtreleyeyim derken insanların aynasına vesairesine çarpmamak lazım. Ben ADV'de bir taksinin aynasına çarpmıştım öyle. Sembol bir arabaydı. Allah'tan üstünde nakit para da vardı. Çocuğa dedim ki baba kaç para bu ayna, sor bakalım. Öğrendi. Çok ucuzdu. Bizim motosiklet parçalarımızdan çok daha ucuz. Verdim çocuğa. Bir de usta parası verdim. Dedim ki abicim sen hadi güle güle. Hakkını helal et. Sağ ol abi dedi. Gönderdik çocuğu. Çünkü belli bir beceri geliştirmeden bunu beceri geliştirmek için yaptığımız için diğer motorculara uyup da ben buradan geçerim diye gazlamamak lazım. Zaten arada gazlamıyoruz. Hep birinci vitesli motor için. Durkal trafikte 2'ye bile almıyoruz. Hani 10 kilometreye geçmiyoruz. Araçların arasından filtrelerken söylüyorum. Emniyet şeridinde de eğer müsaitse en fazla 20-25 kilometre. Çünkü bir kapı açıldığında panik frenle durabilir bir mesafede olunması lazım. Ben neden güvenli sürüşü anlatıp duruyorum? Sanırım beni en çok tedirgin eden şey bu olduğu için bilgilerimi tazelemek amacıyla sürekli bunu anlatıp duruyorum videolarda. Bunlar kendime anlattığım şeyler. Çünkü eskilerin bir lafı var. Ağzından çıkan sözü senin kulağın duyuyor mu diye. Yani bazen insan söylediği şeyin ne olduğunu kendisine yüksek sesle söylediğinde anlayabilir. Bir çeşit öğrenme yöntemidir aynı zamanda bu. Nereden gidelim? Hadi Basmane'den gidelim. Bu taraftaki trafiğe bir bakalım. Gidiyor gibiyse. Yok, o taraftaki trafiğin pek gidesi yok.
Şuradan ayrılalım. Yolda müsait. Direkt Alsancak. O trafik açılacaktır şimdi ileriden. Usul gider ama Alsancak'tan doğru tatlı tatlı da gidebiliriz yani. Orada öyle bir sürekli şöyle bir akıcı trafik var. Gözünüzü korkutmasın. Şu aradan bir shortcut'ı var onun. Bazen onu kullanıyorum ben. Bu abi sinyalini açık unutmuş. Şeridinde gidebilir mi bilmiyoruz. Şöyle düz açıktan gidelim. Bakalım şu rüzgar kesicimiz ne kadar etkili olacak. Bir fren lambası yanıyor ileride. Ya adam yavaşlamak istedi. İkinci araçta fren lambası onda da yandı. Demek ki yavaşlayan bir trafik var. Üçüncü araç onda fren lambası yok. Hızını ayarlamaya çalışıyor millet diye düşünüyorum. Öyle olunca ki haklı çıktım. Kendisi tedirgin oluyor insanlar. Tüm araçların fren lambaları orada yanıyor olduğunda anlarsınız ki aşağıda trafik kapalı. Ne yapmak lazım? Gaz kesmek lazım. İlerideki ışıklarda da trafik açık gibi. Birinci değil, ikinci ışıkları kastediyorum. Burada genellikle o ışık dolu olur. Burada sağdan gitmenin bir avantajı şu olur. İlerideki kavşakta bir kaos oluyor çoğu zaman. Ya ikinci vitesle geçen bir filtreleme. Filtreleye gelmişim ikinci vitesle. Motor çok güçlü tabi, anlamamışım. Ezelden motorcu olanı anlar ama benim gibi acemi motorcu onu anlamaz. Anlamadım da zaten. Ta geldim buralara baktım A2 ile gidiyorum. Bak bu abi ünite geri dönük. Kafasını camdan çıkarıp baktığı için endişelenmedik. Ama buna rağmen yine de her an bize dokunmaya kalkabilir diye bir tedbire başvurabilir şekilde olmamız gerekiyordu. Geldi evet, MT25 sanırım. Ya genç çocuklar ya, çok hastayım bunlara ya. Ama dediğim gibi işte bunların bir araç kullanarak, mesela şu soldaki aracın ya burayı da zıplamayayım diye birden sağa gidebileceğine, yayanın aradan atlayabileceğine falan hakim olacak bir, bak şimdi girişi görüyor musunuz? Şimdi burada sağdan, soldan, aradan, kaldırımdan her yerden insan geçer. Burada hiç kimse size yürümezsiniz zaten. Yürü 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 yürü. Yürü, ben oraya girmem abi. Benim acelem yok, ben geziyorum. Paket atmıyorum, bir şey atmıyorum. Dörtlerinin yandığını fark etmedim orada aracın. Ben sadece sinyali yanıyor gibi algıladım. Şimdi ileride otobüsün yanında bir tane araç var. Gidilebilir oraya ama gitmiyoruz. Gidip bu aradan hemen geçenler olacaktır. Saygı duyuyorum. Ama yayalar sağdan soldan gelip aralardan geçtiği için öndeki aracı böyle bir yaya geçidinde geçmek bir acayip geliyor bana. Evet. Geç abi, sen geç. Sana da yol vereyim ben. Otobüs şimdi yolcu indirdi ve yolcu aldı. Şimdi önünden inen yolcu şu sol taraftaki kalabalığa gitmek ister ve bunun önünden zappadana katlar gelir. Ne yaparız? O yüzden sokulmayız. Şu ikisinin arasından hemen kafaya gidilir mi? Gidilir. Gider miyim? Hayır. Niye? Çünkü geziyorum bugün. O bahsettiğim kalabalık trafik olduğu zaman işte o zaman burada başka türlü sürüyor oluyor insan. Çünkü neredeyse 8 kilometredir, 10 kilometredir filtreleyerek gelince buraları da filtreleye gidiyorsunuz o zaman.
Ama öyle değil, gezmeye çıktığınızda trafikte eğer müsaitse hiç böyle bir şeye gerek olmuyor. Beklemeyi tercih ediyorum arkalarında. Uygun böyle güvenli bir yerde bekliyorum. Bir gözüm aynı anda arkadan gelip bana vurup da beni oraya sıkıştıracak kimse var mı diye bakıyorum. Yoksa bakın Mercedes oradan geliyor. Aynayı hiç olmazsa bir 30 saniyede bir taramakta yarar var. Daha sık olursa daha iyi olur. Şöyle bir göz ucuyla. Ama yapamıyorsanız en az bir 30 saniye. Çünkü 30 saniye çok uzun. Dünyalar değişir aslında ama yine hiç görmemekten iyidir. Uzaktan geleni görürsünüz. Bakın ileride bir kaos durumu var. O Citroen bir garip kullanıyor. Gördüğüm kadarıyla. BMW ile aralarında bir şey mi var nedir bilmiyorum. BMW'nin yanından geçip gidilebilir. Ama gitmeyelim. İleride duran bir araç var. Ondan dolayı orada biraz zorlanıyorlar. Sen de mi duracaksın? Sinyali bile yok. Durdu. Durmayabilirdi. Ki durmadı. Arkamdan çıktı. Yani sağa yanaşırken sinyalini açmayan adam sola giderken zaten açmaz. Nasıl sakınacağız? Üstüme de gelebilirdi aslında. Ondan sakınamayız. Sinyalsiz duran adamın sinyalsiz çıkabileceğini varsaymamız lazım. Çok yavaşız. En fazla ne olur? Vurur devriliriz. Atlarız yan tarafa. Motorumuzu kaldırırız. Devam ederiz. Mesela orada bir yaya geçidi yok. Arkadaşlar. Geçiyorsunuz ama az geride bir yaya geçidi var. Ama kimse oraya yürümüyor. Mesela buradan geçin. Ben şurada adım adım beklerim. Dururum. Sıkıntı değil ama. Şimdi yaya geçidi olmayan yerin handikapı şu. Ben orada da beklerim insanlar geçsin diye. Onda bir sıkıntım yok. Ama arkamdan gelen adam yaya geçidi olmadığını düşündüğü için benim duracağıma ihtimal vermeyeceğinden öndekiler amma zıplıyorlar. Neden zıplıyorlar o kadar ya? Mesela soldaki ortadan giderdim normalde ben. Gitmedim. Şu öndeki şeye bir bakalım, Mercedes Jeep'e yakından. Çok merak ediyorum rüzgara ne kadar etkisi oldu bu rüzgar kesicinin. Oh. Arkadaki abi sağla sola ilgileniyor. Vitesli bir arabası var. Duyuyor musunuz? Ne güzel araba diyor. Abicim o sadece güzel bir araba değil. O çok pahalı bir araba. Kıyamam, 50'lik bir motorun üzerinde bir çift mobilize olmuşlar. Ve önlerine böyle bir araç geliyor. Bir araçtakilerden birisi diyor ki ne güzel bir araba. Bu adaletsizlik, bu adalet dağılımı üzüyor insanı. İnsanlığın başlangıcında da var mıydı bu adalet? Yani gelir adaletsizliği diyelim. Adalet dağılımı nedir ki? Demek ki adaletin dağılmasındaki bir anormallik bu diyelim. Dinler bu işi şeyle çözmüş. Bu bir sınav. Bizim dinimizde de öyledir. Yani mal bir sınav aracıdır. O adam sana verirse, senden çok da ve sana verirse sınavdan geçmiş olur. Parasına gelirse de Tanrı senin için onu bir rızık olarak tahsis etmiş olur.
İslam dini bunu böyle tarifler. Oradaki vaaz o şekildedir. O sınavdan başarısız olan adam malını eğer paylaşmıyorsa, yani geliri çok olan adam gelirini paylaşmıyorsa, buradaki kişi de, yani onu dağıtacağı, vereceği, yararlandıracağı kişi de rızıktan nasiplenmemiş olur. Hatta biraz daha ileri gider. Oradaki söylem der ki bu varsıl insanın elindeki para, bu vermesi gereken kişiden ödünç olarak ona verilmiştir. Emanettir, onu da vermezse emanete haksızlık etmiş olur diye vaaz eder. Çok güzeldir o ayetler. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Kur'an'da bunu anlatan çok güzel bölümler var. Azıcık türkü dinleyeyim ben. Tabi telife de girmesin. KN Master 6100 Pro'nun kulaklıklarından çok fazla dışarıya ses geliyor. Kaskın tüm içine yayılıyor. Böylelikle bir environmental bir ses elde ediyorsunuz. Daha önce kullandığım interfonun kulaklıkları da oradan kulağa veriyordu sesi. Kulağın içi büyük bir ses, kaskın içi sessizken siz müziği bir çift AirPod'la dinliyor gibiydiniz. Aralarında böyle bir fark var. Tabii ki müziğin de verdiği tat farklı. ...6100 Pro... ...sanki bir salondaymışsınız da müzik dinliyormuşsunuz gibi bir hava veriyor. Yani evdesiniz de. Geldik memleketimize. 2 derece ısındı hava. Orada bir yolda dönmeye çalışan birisi var ileride. Arkamızda motorcu yok. Olsaydı şuradan sağdan gelir. Yanımızdan bizi sıkıştırırdı. Efsane manevra. Nerede yayalar geçiyor. Araçtan dolayı ön tarafı göremiyorum. Onun için planlama yapamıyorum. Ta ileride bir insanlar var kaldırımda. Önümdeki adam sanki birine bir yol veriyor gibi durmuş bir araç var. Taksi fren basıyor. Sanırım orada da bir sıkışık durum var. Önümdeki de ona eşlik etti. Sanırım geçiş hakkı bizimkiler aldılar bir şekilde. Arkadaki birden bu tarafa doğru gelebilir. Gelmedi neyse. Sağda böyle kulaklıklı bir kardeş var. Karşıya geçecek herhalde. Elinde bir şeye bakıyor. İleride yolun üstünde yine dörtlerini yapmış duran birisi var. Küçük bir araç. Taksi geliyor karşıdan. Biraz ileri git diyor. Geçeceğim. Tamam geç. Ben şimdi bunları sollayıp gidebilirim. Gitmeli miyim? İlerideki araç da manevra yapıyor bu arada. Şöylecik mesafeli durayım da. Bunu da şöyle bir şeye tedbir olarak yapıyorum. O da ki arkadan kalktırırsa birisi, ön tarafta bir boşluk kalsın diye yapıyorum.
Bir motor boyu falan bir boşluk veriyorum. Şu iki aracın geçemeyeceği kadar dar bir yerden gidiyoruz. Karşıdaki mecburen ya da bizimkisi duracak. Bizimkisi frenledi. Çok yakınız, bir şeyin üstünden geçerse refleksimiz korur. Yeterli olur. Şimdi mesafeyi sağladık. İleride bir sinyal mi dörtlü mü olduğunu bilemiyorum. Sinyal olsaydı sola dönük olurdu tekerlek. Dörtlü. Kamera, drone'u falan koyacak bir çanta edinmem lazım. Evet. Evet, şöyle videomuzu tamamlayalım. Manisa'dan İzmir'e geldik. Akış şarjım %4'e düşmüş zaten. Umarım kaskın taktığımız bir stopa iş görmüştür. Bugün arkadaşlarla hoşça vakit geçirdik. Motor sürmedik. Motorlarımızı temizledik. Ben nasıl temizlendiğini yine izliyor gibi oldum. Sağ olsun çocuklar. Bir şey demiyorlar bana. Abi sen de kendi motorunu temizlesene. Temizlerken arada benimkini de temizliyorlar. Bunların hepsine çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Bir başka motor videosunda, bu seferki sürüşle ilgili kısa bir Manisa İzmir sürüşü yine gösteririm. Ama bu daha çok motor bakımı ile ilgili bir bölümdü. Bilgisini çekemedim. Olmaz. Bir de geriye dönüp nasıl yıkamıştık diye bakmaya da bana da belki işe yarar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.